8 civarlarında saat. Limana yanaşıyoruz, Atina'dayız. Birazdan aracımızı alıp, motoru alıp otele doğru gideceğiz. Otelle liman arası 20 dakika bir daha bilmiyorum artık. Doğru. Öyle bir şey gösteriyor harita. Bir de rezervasyon 12'den sonra açılıyormuş herhalde çekimler. Bizi alacaklar mı onu şüpheli. Motorumuzun başına geldik. Şimdi yerleşip çıkıyoruz. Şimdi açılış yapıyorum. Size göstereceğim nasıl olduğunu. Atina sokaklarında yürümeye nihayet başladık. Ama şöyle bir durumumuz oldu. Otele geldik. Çekim işlemi 3'e kadarmış. Ondan yani 3'ten sonraymış daha doğrusu, çok pardon. O nedenle şimdi şey yapacağız. Birazcık turlayacağız 3'e kadar. Sonra otele geçeceğiz. Biraz yakın yerleri keşfedelim dedik. Yürüme mesafesinde olan yerleri. Öyle çıktık. Yollara düştük şimdi. Yanımızda şöyle bir şey var. Şimdi bilmem ne meydanına doğru gidiyoruz. Oraya gidince adına bakıp söyleyeceğim. Sürpriz, sürpriz olsun. Burası neymiş ki? Bilmem. Monastiraki meydanındayız. Burada eski Osmanlı'dan kalma bir cami var. Şöyle tepede neydi adı onun? Onun anlatsana da 600 metre yürüme mesafesi falan diyordu az önce baktığımızda. Oraya doğru çıkacağız. Önce şu aşağı bir inelim. Evet. Şöyle bir bakalım. Ticket count. €8. Burası Roman Agora'sıymış. Girişleri 8 euro. Ama bence bizim oradaki Efes'teki şeylere çok benziyor. 8 euro vermeye değmez diye düşündüm ben. Bilmiyorum yine de. Ya dışarıdan zaten görebiliyoruz. Sütunlar falan filan var. İşte Kalıntıları falan bulmuşlar. biz arkeoloji öğrencisi de değiliz. Çok anlamayız böyle şeylerden. Yani böyle dışarıdan gördüğümüz bize yeter diye düşünüyorum. İnşaat mühendisi olduğumuz için biz beton seviyoruz. Taş. Eski taşları yıkıp yerine beton dökmeyi seviyoruz. Ay, enişte öyle değil bir kere ya. Niye bizi yanlış tanıtıyorsun? O yüzden anlamayız biz böyle şeylerden. Şimdi şehrin tepesine doğru gidiyoruz. Evet. Tepede gördüğümüz yere doğru çıkıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Önüne bak da Düşmeyeyim değil mi? şov yapacağım derken. Şuradan bir geçeyim bakayım. Attım kendimi. Sıcak geldi. Attık kendimiz. Bayıldık. Özellikle ben bayıldım. Çok sıcak ya. Buralar sıcak hava alışılacak yerler değil bence. Ara ara mola veriyoruz işte mecbur. Biz normalde turistik gezilerimizi önceden böyle şehirlerin simge yapılarını nokta nokta ayarlayıp hangisi neydi diye önden bir bilgi sahibi olarak geliyorduk. Bu seferki gezimiz daha çok motosiklet ve yol üstüne olduğu için çoğuna bakmadık açıkçası. Sadece simge yerleri ekleyip geçtik. Evet. O yüzden şimdi hangisiydi hatırlamakta zorlanıyoruz dolaşırken. Bugünlük böyle olsun. Roma'da daha iyi olabilir. Hava da çok sıcak. Atina'ya ilk defa geliyoruz. Roma'ya daha önce gitmiştik. Roma'da özlemini çektiğimiz birkaç yer var. Tiramisu. Ve Nemi'de turta. Roma'ya gelmeden Nemi'de de turta. Daha çilekli turta. İkisini Pizza da tabii ayrı. Pizza da güzel ama ben öncelikle tiramisu'yu öne alırım pizzadan. ya ben tiramisu normalde sevmiyordum. Orada yedikten sonra bütün tiramisu'lardan yiyebilmeye başladım. Böyle geçmişe özlem niyetine yiyorum hepsini. Bugün yeniden kavuşmanın hasretinin yükseldiği, artık kavuşmanın yakın olduğu heyecanla Roma'yı bekliyoruz.
Öyle birazdan Partenon'a çıkacağız. Adam uçuyordu. Betonda böyle olduysa yukarıda yuvarlanır o. Hep uçtu. Yukarısı acayip kayıyor ya. Buraya gelecek olanlara duyurulur. Yukarı çıkarken ona göre altına ayakkabı giyeceğiniz ayakkabılar kaygan olmasın. Evet. Yoksa yerleri öpersiniz. Bu sırayı beklemek istemedik. Aşırı kalabalık. Bir de güneşin altında. Çok sıcak. Bu bileti alıyorsunuz. Bir de yukarıda gişeler var. Oradan da bileti tutup tekrar tur giriyorsunuz. sırada orada var. Orada sıra var. Kalabalık diye muhtemelen azar azar alıyorlar. Yok. Çekilecek şey sıra nereye kadar uzuyor. Biz Zaten yol yorgunu. yani felaket yol yorgunluğu var. 2 günde toplasak 8 saat ancak uyuduk. Şu an bir de bu sıcağın altında, güneşin altında bunu bekleyemeyiz. Yine de şöyle bir gidelim girişe kadar. 20 ya da 30 euro gibi bir şey fiyat orada yazıyordu ama dikkatli bakmadım açıkçası, almayacağız ne de olsa bu sırayı bekleyip İnternette diye. 20 yazıyordu galiba. Şu girişteki sırayı da hem size göstermiş olalım. Akropolis, Pantheon neyse işte o yukarılar. Oralara çıktık, kalabalığı gördük. Olmaz olsun böyle kalabalık deyip Geri döndük. bu sıcaktan da kaçarak geri döndük. Sonra Sokrates'in hapishanesine uğradık. Yani çok inanmıyorum öyle olduğunu ama kekliyorlar işte. Bir de gereksiz pahalı bence buralar. Oradaki o alana girmek için 20 euro ödüyorsun. Dışarıda basit bir suya 3,5 euro diyorlar. Evet. Aşırı pahalı. Arkadaşlar yanıyoruz. Yanıyoruz. Çekeceğim. Çekemedim. Çeşit çeşit motorlar tek sıra. Burada da çok motor kullanılıyor. Ülkemize gelmeyen bazı modeller de görüyoruz yollarda. Ama genellikle bizdeki gibi ne denir ona? Yaş olarak genç motorlardan ziyade eski uzun zaman kullanılmış motorlar yaygın. Öyle diyebiliriz. Ama mesela gemideyken NX500 görmüştük Honda'nın. Türkiye'ye henüz gelmedi. Bayisinden öğrendiğime göre de yıl sonu gibi getirmeyi planlıyorlar ama hiçbir zaman vaktinde geldiğini görmedim. Muhtemelen yine kara borsayla girer. Bir süre bulamayız. Odamıza sonunda kavuştuk. Attık eşyaları her yere. Çift kişilik eşya. Şurada küçük bir masa, sandalye, küçük mini bar. Burada mini minnacık bir makyaj alanı. Şurada da küçük sayılabilecek bir televizyon. Şurada manzarası. Manzaramızda istinat duvarı. Arkada kilise gibi bir yere bakıyor. Şurada küçük bir kilise. Şuradan da gözüküyor. Uzakta gözüküyor mu bilmiyorum. Neydi? Pantheon mu? Pantheon'du galiba. Öyle bir şey. Pantheon. 10 saatlik gemi yolculuğu, check-in işlemlerinin geç olması derken çok yıprandık. Anca girdik içeriye. Üstelik içeriye giremiyoruz zamanımız ölmesin deyip bir de yürüdük bayağı. 10.000 adımdan fazla attık şu ana kadar. Şimdi duştan uzak kaldık. Bir duş alacağız. Ondan sonra da biraz dinleneceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Yine biz. Yine biz. Tekrar merhaba. Evet. Bu sefer dinlendik. Şu açıyı şöyle yapıyoruz. Dinlendik, duşumuzu aldık, uyuduk, yattık, kalktık. Enerjimiz yerine geldi. Tekrar dolaşmaya çıkıyoruz. Saat kaç? Saat 7'ye 10 vardı en son. 7 falan da çan çalıyor çünkü. Çanı Evet. duyuyor musunuz bilmem. Saat tam 7. Tam 7 ama hala hava sanki öyle sıcaklığı gibi. Hala sıcak. Alev alev. Ben böyle sıcak görmedim. Ya bir saat uyuduk, duş aldık falan. O kadar çok ihtiyacımız vardı ki. Evet. Şu an kendimize geldik biraz daha. Bana o kadar çok iyi geldi kanka. Yeniden yenilendim. O kadar iyi geldi. Şimdi şöyle tekrar şehrin içine doğru dalacağız. Yemek yeriz.
Artık şehir sokaklarını keşfederiz. Biz Sokak- zaten şehir sokaklarında dolaşmayı daha çok seviyoruz. Hem böyle hani farklı binalar görmek, farklı kültürler görmek daha hoşumuza gidiyor. O nedenle böyle rastgele şuraya girelim, buraya girelim deyip mesela bozuyoruz. şuraya Şu an girelim. aynen mesela buraya girelim. Şöyle bir yer. Biz kafileden değiliz, karıştırmasını. Evet, bize bakıyor. Ara ara güzel yerler var, eski yerler var, eski binalar. Ama şöyle bir şey fark ettim ben. Bizdeki eski binaları koruma gibi buradaki binalarda. Çok eski yıkılacak binanın önüne sadece 2-3 çelikten bir şey çakıyor düşmesin diye. Ondan sonra o kendi kendine ölünceye kadar dursun diye duruyor yani. Ama altından birisi geçse bir şey olsa yıkılacak vaziyette mesela. Hani bir değeri yok, tarihi bir değeri yok artık, yıkılmaya yüz tutmuş. Niye yıkmıyorlar anlamıyorum ben. Benim Atina'dan beklentim tarihi eser konusunda çok yüksekti, ne yalan söyleyeyim. Mesela şurada arada bir kilise gibi bir şey var. Sözünü kesiyorum yine ama yani bu tarz şeyler var hep. İşte Akif'in dediği gibi. Beklenti yüksek. Yani o Partenonlar, şunlar bunlar tabii ki muhteşem eserler. İçeriye girmek istedik ama çok kalabalıktı. Bekleyecek ne halimiz ne gücümüz vardı. Oraya girmedik ama hani yine de böyle hani şehrin geneline baktığımız zaman tarihi geçmişi bu kadar kuvvetli bir şehrin çok daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Ya mesela Prag şehrini gezerken, Budapeşte'yi gezerken şehir tamamen açık hava müzesi gibi hissettirmişti. Ki o kadar tarihi bir geçmişi de yok buralara nazaran en azından. O nedenle biraz hayal kırıklığı uğrattı desem Yeridir. abartmış olmam. Böyle çarşısı var hani bizim şeyler gibi. Kapalı çarşı, Kemeraltı, Eminönü tarzı çarşıları var ara ara. Ha bak şimdi mesela o çarşıya giriyoruz şu an. Aynı bizdekiler gibi. Biz magnet aldık 0.5. Burada 2-2.5. Semte göre değişiyor. Ne oldu? Geleneğimiz bizim gittiğimiz şehirlerden Evet. birer tane magnet alıp buzdolabına koymak. Buzdolabının üstü doldu. Buzdolabının üstü doldu. Ya böyle saçma aslında ama hani kendi adıma bunu bir şey olarak değil, övünç kaynağı olarak değil. Sadece o dolabın kapağının dolu olması hoşuma gidiyor. Ben de hoşuma gidiyor. Gezdiğim yerleri orada dolabın kapağında görmek hoşuma gidiyor. Böyle mesela gözüm çarpıyor dolabın kapağını açarken. Diyorum ki evet burada bu anıyı yaşamıştı falan böyle. O anıları öyle hatırlamak benim çok hoşuma gidiyor. Yani keyif veriyor. Hani yoksa böyle bir şey ispatlamak veya bir şey göstermek amacıyla değil. Zaten evimize misafir de almıyoruz. Daha ne? Yok artık. Çok sevmeyiz misafirleri. Buradan bütün misafirlere duyurulur. Çok iyi. Şuraya zeytinler var. Vakumlamışlar bunları bu şekilde. Çeşit çeşit. Dinlenme molası verdik. Şu an oturuyoruz. Dolaştığımız mahalle buranın önemli, gezmek için önemli sayılan mahallelerinden Plaka Mahallesi. Aslında Plaka Mahallesi'ne geldiğimizi bilmiyorduk dolaşırken. Rastgele bulduk. Aha burası güzelmiş, değişik bir yer falan derken bakalım acaba Plaka Mahallesi burası mı diye gerçekten de oradaymışız. Küçük küçük restoranlar var buralarda. Akşam böyle vakit geçirmek için, bir şeyler yiyip içmek için, yürüyüş yapmak için gayet Fiyatı güzel. kapalı galiba. Şu takılar çok güzelmiş ya baksana. Ne kadar zarif duruyor şunlar. Bir kadın olarak tabii ki. Gözüm ilişiyor.
Ben oynamışım böyle. Şimdi az önce kaybolmaktan bahsettik. Olur da ben kaybolursam. Neden ben kaybolursam özellikle? Çünkü benim internetim yok, telefonum kapalı. Ben fakirim. Olur da kaybolursam Akif'e ulaşamazsın. Akif'e aldı başını kalabalıkta gitti, beni unuttu. Ben ne yapacağım? Hemen hücresel veriden dolaşımı açacağım. Dolaşımdan bulduğu en kolay, en yakın Wi-Fi'ye bağlanıp Akif'e yazacağım, beni buradan al. Bir kere Beni burada bırakma. Budapeşte'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Yaşlı bir çift vardı. Ay Sonra- çok üzüldüm onlara ben. Çok üzüldüm dediğine bakmıyorum. Bunlarca gülüyordu. Ama yani kadının şeyi çok komik hareketleri. Kadın böyle deli danalar gibi kocasını arıyor. Bu arada yaşlar 75 üstü falan böyle. Sonra orada bir anlık böyle boşluğumuza geldi herhalde. Dedik yani biz birbirimizi kaybetsek ne yapacağız? Vallahi bulamayız birbirimizi. Senin telefonun da kapalı falan diyoruz. Halbuki telefonu açıp hücresel veriyi dolaşımı açması yeterli. Ama o an onu akıl edememiştik. Sonradan hani kendimize de dalga geçtik. Yani böyle bir şey olursa diye önden düşünmekte fayda var. Çünkü insan kaybolunca bazen nasıl düşüneceğini unutabilir. Evet. Flaşa kapılıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bu arada böyle yürürken önünüze neler çıkıyor Atina'da. Hemen. Burası o ulusal parkın girişlerinden bir tanesi. Buraya da uğramayı planlıyoruz ama önce yemek yiyeceğiz. Önce karnımızı doyuracağız. Enerji. Aç ayı oynanmaz. Çok ayıp. Greek donuts, lokmates. Yani lokma. Musakka yiyeceğim. Ve yoğurt kebap. Yoğurt kebap var. Yunan musakkası. Patates, patlıcan, beşamel sos ve kıymadan oluşuyormuş. Bu da bildiğimiz Bu bizim da yoğurt. yoğurtlu kebap olarak geçiyor. Bir de ben. O zaman bize afiyet olsun. Evet. Yemeklerimizi yedik. Hanım. Kriştamo diye bağırıyor, merak ettim kimmiş o diye. Yemeklerimizi yedik, keyfimiz yerine geldi. Yani en azından benim keyfim yerine geldi. Benimki de geldi. Ve açken ben değilim yani çünkü. Kendimi kaybediyorum. Yunan işi musakka, yoğurt kebap, birer tane de Yunan içkisi 35,5 euro. Şöyle bahsedeyim, musakka'dan ben bahsedeyim. Kebaptan da Akif bahsetsin. Musakka bizim bildiğimiz musakka gibi değil. Patates, patlıcan, ince ince doğranmış bir şekilde. Kıyma, üstüne de beşamel sos diyorlar ama çok da beşamel sosa benzetemedim. Yani bizim yaptığımız beşamel soslara benzemiyor açıkçası. O çok yani lezzeti yerindeydi, ben beğendim. Yani bir daha olsa bir daha yerim. Midemi de rahatsız etmedi şimdilik, fena değildi. Kebap da yanındaydı. Kebabı da Akif bahsetsin. Kebap bizim alışık olduğumuz kebaplar tadında değil. Biraz daha köfte tadındaydı. Hele bir de Adana'da kebap yediyseniz burada kebap gibi gelmez. Hani köfte tadında bir kebaptı. O yüzden hani kebabı şöyle iyiydi, böyleydi diyemem. Ama hani lezzeti yine de güzeldi, fena değildi. Bizi içeriye çağıran, ne deniyordu onlara, hanutçu mu? Bilmiyorum, çalışan diyelim işte ya. Çalışanlardan biri, kapıdaki çalışanlardan biri işte... Arnavutmuş. Evet. Yine herkese böyle işte tahmin edeyim işte şuralısınız, buralısınız diyor. Daha tutturabildiğine şahit olmadım ama. Otururken onu fark ettik. Kimse tutturamadı yani. Bizi de İspanyol olarak düşündü. Dedik tutturamadım, Türküz. Ben de Arnavut'um dedi ondan sonra. Sonra işte gezimizden bahsettik. Motosikletle böyle bir yolculuktayız diye.
Akif bir 10 gün sonra hemen hemen yaklaşık 10 gün sonra o taraflarda olacağız falan Senin dedi. memleketine gidiyoruz dedim. Arnavutluk'tan da geçeceğiz çünkü. Ondan sonra ben de motosiklet kullanıyordum. Yaklaşık 10 yıl önce çocuğumuz da olduktan sonra bir kaza geçirdim. Ayağımdan sorun yaşadım diye söyledi. Evet. Sonra eşi söz verdirmiş, motosikleti bıraktırmış diye. Dedim tanıdık bir hikaye, her zaman aynı hikaye. Öyle. Yanımızda da, yan masamızda da Kaliforniyalı bir çift vardı. Evet. Onlar konuya nasıl dahil oldu bilmiyorum ama hani bizi nasıl fark ettiler bilmiyorum. Hemen yan masamızdalardı. Sadece nereden geldiğinizi falan sordular. Biz de Türkiye'den geldiğimizi falan söyledik. Onların neresiniz falan diye sorduk. İşte şey dedi, direkt konuya şöyle girdi. YouTube kanalınız mı var Evet, diye YouTube kanalımız sordu. var, takip edelim falan. Konusunu falan Evet, sordu. sordu. Bize söyledik, takip etmeye başladı. Çok ilginç. Yani hiç tanımadığın bir ülkede, hiç tanımadığın bir kültürde bir insanın direkt senin hani seni sorması ve seni takip etmesi gerçekten hoş bir şey aslında. Yani Evet. değişik bir şey yani. Yani küçük bir kanalız hala. Bizim için bunlar kıymetli, güzel şeyler. Belki bu videoyu da izlerse buradan kendisine bir kere daha selam olsun diyelim. Thank you very much. Atina gezimiz devam ediyor. Birazdan farklı bir noktada devam ederiz. Evet, yediklerimizi eritmeye devam edeceğiz şimdi. Klasik biz. Filozoflar Tepesi'ne doğru çıkacaktık ama yemedi. 22 dakika gösteriyor yürüme mesafesini. 22 dakika yürü, tepeye kadar çık. Ondan sonra bir daha geri dön, otele kadar yürü. Olacak işte. 1,5 saat yürümek demek. Yorgunuz arkadaşlar, yapamayız. Bir de yarına tekrar yolculuk var. Yarın yolculuk var, yarın yine uykusuz geceler. Gemide geçecek 16 saat. Zorlayıcı bir gün yarın yine bizi bekliyor. O nedenle bugün ne kadar dinlensek o kadar iyi bizim için. O yüzden ne mahallesiydi orası? Plaka mı? Plaka Mahallesi. Plaka mahallesine doğru yürümeye karar verdik. Orası hem hareketli hem akşamı şimdi havalar karardı, daha belki daha güzel olabilir. Bir de öyle görelim. Ondan sonra otelimize geçeriz. Ondan sonra otelimize geçeceğiz. Günü noktalayacağız. O zaman Plaka mahallesinde görüşürüz. Görüşürüz. Aşağıda. Hı? Aşağıda grup mu? Değil. Plaka sokaklarında dolaşıyoruz. Artık iyice yorulduk, Yıprandık. yıprandık. Yarın da yine yolculuğumuz var. Akşam şeyde geçecek. Yani özetle bu haftalık bu kadar. Bugünün kapanışını buradan yapalım dedik. Atina'dan genel olarak 10 üzerinden kaç memnuniyetimiz? 7. Ben de 8.000 desem diyordum. 7.5'ta anlaşalım. Yani şöyle ben şey karşılamadı bende. Hani o tarihi yapı şeyini karşılamadı bende. Eksikliğini hissettim. Ya o konuda benim de Hani beklentim böyle daha yüksekti. Daha Evet. yüksekti. Daha böyle görsel şölen görecekmişim gibi hissediyordum daha doğrusu. Böyle bir şey hissetmedim. Bir de ekstra ne bileyim bana pahalı geldi ama şimdi şeylerle kıyas yapacağım. Roma'ya falan gittiğimde genel olarak bütün Avrupa ülkeleri bu şekilde pahalandı mı? Yoksa genel olarak burası mı pahalı? Onun kıyasını Roma'ya gittiğimizde yaparız artık. Ama şurası için şu saatte, şu günde konuşuyorum. Genel olarak pahalı bence. Su falan çok pahalı. Onun dışında işte yani insanları bence normalde Yani sıcakkanlı bir sıkıntı genel olarak. yaşamadık insanlar konusunda. Otelde olsun, dışarıda yemek yediğimiz yerde olsun falan. Gayet nazik vardılar. Otelimizden de memnun kaldık. Yani otel konusunda da bir sıkıntı yaşamadık. Hem merkeze yakınlığı, gezecek yerlere yakınlığı açısından yürüme mesafesindeydi. Bir sıkıntı yaşamadık. Özetle haftaya görüşmek üzere. Evet. Abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizde kalın.